Atıştırmalık Bilim kanalına hoş geldiniz. Beyninizi kısa sürede doyuracak en lezzetli bilimsel gerçeklerle yine karşınızdayız. Bugün kemerlerinizi bağlayın çünkü dünyadan çok uzaklara, burnumuzun hiç alışık olmadığı bir yere gidiyoruz. Uzaya. Hiç düşündünüz mü? Eğer uzay gemisinin penceresini şöyle bir aralayıp dışarıyı koklayabilseydiniz, burnunuza ne gelirdi? Çoğumuzun cevabı muhtemelen hiçbir şey olurdu, değil mi? Sonuçta uzay devasa bir boşluk, bir vakum. Hava yoksa koku da olmamalı. Ama sıkı durun. Gerçekler hiç de öyle değil. Uzaya giden ve oradan dönen insanların, yani astronotların bu konuda söyleyecek çok tuhaf şeyleri var. Hazırsanız evrenin parfüm şişesinin kapağını açıyoruz. Öncelikle şunu netleştirelim. Uzay boşluğunda kaskınızı çıkarıp derin bir nefes alamazsınız. Yani alırsınız da bu hayatınızda aldığınız son nefes olur. Bu yüzden uzayı doğrudan koklamak mümkün değil. Peki, uzayın koktuğunu nereden biliyoruz? Cevap: uzay yürüyüşünden dönen astronotların kıyafetlerinden. Astronotlar uzay yürüyüşlerini tamamlayıp istasyonun hava kilidine geri döndüklerinde ve basınç tekrar sağlandığında kasklarını çıkarır çıkarmaz çok belirgin, keskin bir koku aldıklarını söylüyorlar. Bu koku uzay giysilerinin, aletlerin, hatta eldivenlerinin üzerine sinmiş olan uzayın kokusu. Peki neye benziyor bu koku? Astronotların tarifleri oldukça ilginç ve biraz da, nasıl desek, metalımsı. NASA astronotu Don Pettit bu kokuyu şöyle tarif ediyor. Tarif etmesi çok zor, dünyada tam karşılığı olmayan bir koku ama en çok metalik bir kokuya benziyor. Diğer astronotlar ise daha spesifik. Yanmış biftek, sıcak metal, kaynak dumanı ve hatta barut kokusu. Evet, yanlış duymadınız. Evrenin derinlikleri sanki başarısız bir mangal partisi veya sanayideki bir demir atölyesi gibi kokuyor. Peki ama nasıl? Boşlukta bu kokular nasıl oluşuyor? Bilim insanlarının bunun için birkaç teorisi var. İlk teori, aslında koku sandığımız şeyin uzay boşluğundaki yüksek enerjili atomik titreşimler olduğu. Astronotlar içeri girdiğinde giysilerinin üzerindeki atomlar istasyonun içindeki havayla temas edince bir reaksiyon oluşuyor ve beyin bunu yanık kokusu olarak algılıyor. Ama daha kabul gören ikinci bir teori var ve bu teorinin başrolünde ismi tekerleme gibi olan bir madde var. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Kısaca PAH diyelim. Bu arkadaşlar evrenin her yerine dağılmış durumdalar. Özellikle ölen yıldızların patlamaları sırasında kuyruklu yıldızların üzerinde bolca bulunuyorlar. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu pahlar dünyada da var. Nerede mi? Kömürleşmiş tost ekmeğinizde, araba egzozunda ve evet, mangal kömüründe. Yani astronotlar uzayda yanık biftek kokusu aldıklarında aslında evrenin oluşumundan beri var olan, yıldızlardan arta kalan o antik karbon bileşiklerini kokluyorlar. Bir nevi yıldız tozu kokluyorlar ama biraz fazla pişmiş olanından. Tamam, uzayın geneli biraz sanayi sitesi gibi kokuyor olabilir ama evren çok büyük ve içinde çok farklı kokulu bölgeler de var. Mesela rotamızı Samanyolu galaksisinin tam merkezine çevirelim. Orada dünyadan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzakta Sagittarius B2 adında devasa bir toz ve gaz bulutu var. Bilim insanları bu bulutu incelediklerinde içinde çok tanıdık bir moleküle rastladılar. Etil format. Etil format nedir biliyor musunuz? Ahududuna, o kendine has tadını veren ve o tatlı kokusunu sağlayan kimyasal madde. Yani eğer galaksimizin merkezine gidip o dev bulutun içinde yüzebilseydiniz, etrafınız buram buram ahududu kokacaktı. Tabii küçük bir uyarı. Bu bulutun içinde aynı zamanda bol miktarda siyanür gibi zehirli gazlar da var. Yani orası hem evrenin en güzel kokan kokteyl barı hem de en ölümcül yeri. Gitmenizi tavsiye etmiyoruz. Hazır uzaydaki duyularımızdan bahsetmişken kısa bir bonus bilgi daha verelim. Uzay kokuyor, tamam. Peki uzayın sesi var mı? Filmlerdeki o ses çıkararak uzayda gezen uzay gemilerini unutun. Uzay bir vakum olduğu için ses dalgaları ilerleyemez. Yani teknik olarak uzay sessizdir. Uzayda kimse çığlığınızı duyamaz. Sözü maalesef doğru. Ancak NASA, gezegenlerin ve yıldızların yaydığı elektromanyetik dalgaları yakalayıp bunları bizim kulağımızın duyabileceği ses dalgalarına dönüştürebiliyor ve ortaya çıkan sonuç
Nasıl desek? Bayağı ürkütücü. Gezegenler adeta korku filminden fırlamış gibi uğulduyor, ıslık çalıyor. Yani uzay, yanık biftek gibi kokan, ahududu tadında ama korku filmi gibi sesler çıkaran acayip bir yer. İşte böyle atıştırmalık bilim severler. Bugün öğrendik ki eğer bir gün uzaya turist olarak giderseniz yanınıza burnunuzu tıkamak için bir mandal almak isteyebilirsiniz. Ya da belki o yanık metal kokusunu seversiniz, kim bilir. Peki sizce eğer gidebilseydiniz uzayda en çok neyi merak ederdiniz? Kokusunu mu, o ürkütücü sessizliğini mi, yoksa o muhteşem manzarasını mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu video beyninizde lezzetli bir tat bıraktıysa beğen butonuna basmayı ve daha fazla atıştırmalık bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın, hoşça kalın.